Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi bir hızlıca altına, gümüşe şöyle haftalık grafiklerden bakalım. Gümüşle başlayacağım. Geçtiğimiz hafta sonu ne demiştik? Burada bir üçgen formasyonundan bahsettik. Bunun kırıldığını söyleyebilmemiz için yukarıda minimum 25-26'nın üstünde kapanışlar almamız gerekir demiştik. Ve geçtiğimiz haftada bu kırılımı takip ettik. Burada aynı zamanda bakın şu büyük resimde bir bayrak formasyonumuz var. Şu an için bu bölgenin de üstüne atmış durumdayız. Ancak buradaki bu direncin kırıldığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 26.08, 26 onların üstünde hareketler görüyor olmamız gerekiyor. O takdirde bu yükselişlerin daha güvenli hareketler olduğunu söyleyebileceğiz. Bu bölge bir fake kırılım olarak kalma riski var. O nedenle önümüzdeki hafta 26 onların üstünde kapanışlar oldukça önemli olacak. Tabii ki bitmiyor. Aynı zamanda 2022'de gördüğümüz bir tepe bölgemiz vardı Mart ayında. Bu da 27 dolarlardan geçiyor. 26.95. 27 dolar üstü kapanışlar şu formasyonların hedeflerine doğru hareketlerin tetiklendiği, minimum 30.52'ler, maksimum ise yukarıda şu bayrak formasyonunun hedefi olarak da 43 dolarlar, 43,5 dolarları hedefleyeceğimiz bir süreci bize gösteriyor olacak. O nedenle önümüzdeki hafta öncelikle 26.10, sonrasında da 27 dolarlar çok önemli seviyeler olacak. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da bakın şurada bir 2009'larda bir direncimiz vardı. Geçtiğimiz hafta çok sert bir kırılımla bu bölgeyi geçtik ve bakın uzun zamandır şu 2020 yılındaki tepemizden, pandemi tepemizden bu yana kıramadığımız bu direnç bölgesine tekrar ulaşmış olduk. Burada 2081 önümüzdeki hafta çok önemli olacak. Bu bölgenin kırılımı minimum şu bakın kulp olarak görebileceğimiz hareketin yüksekliği kadar bir yükselişi bize getirecektir. Bu da yukarıda 2350'lere doğru bir yükselişi tetikleyeceğini düşünürüz. Burada gene daha büyük resimden bakarsak şu yatay bandın da yükseklikleri bizim için önemli. Burada da maksimum yukarıda 2530'lara doğru bu hareketin devamı gelebilir. Ancak önümüzdeki hafta bu 2080'in üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekecek. Bu tarz bir kırılımda alımların gene çok güçlü gelmesini bekleriz. Çünkü uzun zamandır kırılamayan bir direnç kırıldığı takdirde burada çok güçlü alıcılar girecektir devreye. Ancak tabi bu kırılımı görmeden de bu yükselişlerin geleceğini söylemek için çok erken olacak. Düşük zaman dilimlerinde gene olası düzeltmeleri biz takip ederek bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Buradan son olarak 4 saatlik grafiklerde bir altın gümüş rasyosunu göstermek istiyorum. Bakın burada da gene uzun zamandır bahsettiğimiz 80-74-80-23 bölgesi vardı. Henüz bu bölgenin kırılamadığını, hatta buradan bir tepki aldığımızı görüyoruz. Ancak bu tepki şöyle olabilir, bakın bu desteklere gelindiğinde bu destekleri kırmak için son bir dönüş alıp güç toplayıp ondan sonra gelip destekleri kırdığı süreçleri defalarca gördük. Burada da benzer bir hareket gelişebilir. Önümüzdeki hafta yukarıda takip edeceğimiz 82.10 direnci olacak. 82.10 üstü hareketler burada bir miktar tadımızı kaçırabilir. Ancak 82.10 üstüne atmadığımız takdirde aşağıda 80.23'ün kırılacağı bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Fakat tekrarlıyorum, bakın bu 82.10 gerçekten çok önemli. Rasyodan takip edenler de bu bölgeyi yakından kontrol etmeli. Bu dirençlerin veya desteklerin kırılımıyla daha sağlıklı yükselişler veya bir düzeltme sürecinin sinyalini alacağımızı düşünüyorum. Evet, haftalık grafiklerden de bugünlük bu kadar diyelim. Hafta içi gene düşük zaman dilimlerinde daha yakın stoplarla daha güvenli işlemlerimize devam etmeye çalışacağız. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.